Bugün gizemli uygulamanın verdiği tam 10 konuma gidip inceleyeceğiz, puanlayacağız. Bakalım hangisi kazanacak? Yola çıkmadan önce insanların uygulama ile ilgili yazdıklarına bakacağız. Bakalım insanlar gittikleri konumlarda neler yaşamış. Okuyalım, sonrasında biz de yola çıkalım. Bak, biri bir bok yok yazmış. Dakika bir gol bir. Apartmanda eski bir daire ama giremedik. Korkunç bir şey de yoktu. Bankın resmini çekmiş. Kardeşim, banktan niye korkalım? Otoban kenarında karayollarının tuz deposunun yanında ışıklar yanmıyor. Üç gözlü bir şey görmüş gibi oldum. Bunun gerçek olma ihtimali %0. Terk edilmiş ve içerisi aşırı berbat kokuyordu. Ceset gibi yerler. Ve bir camı battaniyeyle kapatılmıştı. Diğer camları kırıktı. Duvarda kırmızı, anlam veremediğimiz yazılar yazıyor. Ya muhtemelen biri orada, evsiz biri yaşıyor. Bunlar da gitmiş adamı rahatsız etmiş kardeşim. Bak, bir de resmini de çekmiş ha. Oo, ama harbi bak. Böyle şey bir çekerse girmem. Şimdiden söylüyorum. Yolculuğumuzun sonunda gizemli bir kart bulduk. Kart Trabzonlu olmakla lanetlenmiş. Lan bir de kartı yakmışlar oğlum. Ne istediniz lan karttan? Niye yaktınız? Bakalım bizim başımıza ne gelecek? Çok merak ediyorum. Bu arada gece değil, akşamüstü gideceğiz. Ne karanlık ne aydınlık. Başımıza bir şey gelmesine gerek yok kardeşim. Gece yarısı kimse gitmez tek başına. Neyse, hızlıdan yola çıkalım. İlk geldiğimizde normal mahalle arasında bir parktı. Vallahi etrafında bayağı bir dolandım, hiçbir şey yoktu. Valla konumu da konumun çevresinde gezdim. Normal sokak. Konum burası arkadaşlar. Normal bir parka geldik. Çoluk çocuk top oynuyor kardeşim. Buradan korkulacak bir şey çıkmaz. Ben burada korkmam ki abi. Buraya gelirsin, halı sahada maç yaparsın. Burası olmadı. Bak, çemberin içerisindeyim. Geldim, yok. Mecbur geri dönüyoruz. O yüzden buraya puanım 3. O da hani belki gece gelirsem tinerci minerci kovalar da korkardım diye. İkinci mahalle buradan da kötü. Herhangi bir mahalleye attı düz. Hiçbir şey yok. Yani buraya puanım direkt 1 o yüzden. Burayı hızlıca geçelim. Üçüncü mahallede de bir bayır çıkardı. Yani keşke değseydi diyeceğim. Değmedi de. Normal yine düz bir mahalle attı. O kadar bayır çıktığım için sırf buraya 0 puan veriyorum. Dördüncüde bakın böyle olmuyor. Bu sefer konumu birazcık genişlettim. Gittiğim yerde de demirlerle çevriliydi etraf. Orman gibi bir ağaçlık bir alan vardı. Baktım kapısı falan kapalı. Çitler mitler var. Bu demiri, bu kapıyı boşuna koymamışlardı. Demek ki girmemizi istemiyorlar dedim. Giremedim. Bak, girilebilir alan olsa vallahi girerdim buraya ama giremedik abi. İlk defa bu kadar uzağa gelip girememek koydu açıkçası. Bayağı ümitliydim buradan ya. Şuraya baksanıza. Bayağı korkunç duruyor yani. Giremedik ama yapacak bir şey yok. Özel mülk falandır, onun için girmek de istemiyorum. Bayağı bir geldik ama ya. Boşa geldik. Ona üzüldüm şu an sadece. Gece gelsen mesela, girebilsen oraya, korkunç. O yüzden buraya 7 puan veriyorum. 5. konumda ise camiye attı. Tepede bir cami vardı. Oraya attı. Dedim kardeşim, cami olan yerde bir şey olur mu? Olmaz. O yüzden buraya da 2 puan verip hızlıdan diğer konuma geçiyorum. 6. konumda da yine diptik bir tepeye attı. Valla gizemli uygulama dedik ama bu uygulama sayesinde kilo verdim ya. Sürekli tepe olan yerlere attı ya. Yine boş yere dimdik yokuş çıktım bak. Yoruldum ya. Bir sürü kedi vardı mahallede. Sırf onların hatırına bak. Normalde 0 verecektim. 3 verdim ya. 7. konuma geçmeden baktım bu böyle olmuyor. Bisiklet aldım hemen bir tane. Dere kenarından doğru ilerlemeye başladık. Bu arada çıkan konum çok uzak geldi. Onun için 3 kere tekrar atmama rağmen yine aynı yere attı. Dedim tamam, aradığımız yer bu. Burada hani son. Anladın mı? 8, 9, 10. konuma gidemeyeceğiz dedim. Konuma vardığım yerde hiçbir canlı yoktu. Bomboş bir alan. Backrooms gibi bir yerde. Bir de bir güvenlik kapısı gibi bir yerden geçtim. Baktım kimse bir şey demiyor. Açıkçası bir korktum da şimdi sen kardeşim buraya nasıl girdin derler. Topuma falan sıkarlar. Dedim daha fazla gitmeyeyim. 8 puanla olur dedim burası. Sonra geri döndüm hemen. Ya birazcık kimsenin olmamasından gerildim. Hani girdiğim yer yasak gibi geldi. Öyle bir hissettirdi yani. 8. yerde orman gibi bir yer bekliyordum bu arada. Haritadan baktığımda ormanlık bir yer gibi gözüküyordu ama gittiğimde bayağı şaşırdım çünkü mezarlığa atmıştı konumu. Lan getirdiği yere bak. Mezarlığa getirdi lan. İyi ki gece gelmemişim. O yüzden direkt 9 puanı veriyorum. Duamızı okuyup diğer konuma gidiyoruz. 9 ve 10. konuma da yine bisikletle hızlı bir şekilde gittim. Ve ikisi de yine dümdüz mahalleydi. Hiçbir şey çıkmadı. 9. konumun bayırından inmesi aşırı zevkliydi. O yüzden sırf buraya 3 puanımı veriyorum yine. 10. konuma da 2 puan veriyorum. Niye 2 verdin derseniz de birazcık dar bir mahalleydi. Sanki şeyle yani yolda bisikletle giderken bir anda kavuncu abi çıkıp oba dur kardeşim diyecek gibi hissettim. Onun gerginliği birazcık vardı. 2 puanı oradan verdim. 4, 7 ve 8. konumlar haricinde diğerlerin hepsi düz bir mahalleye attı. Bunun sebebi uygulamayla alakalı da olmayabilir. Ben konumları küçük kısa alan attığım için de olabilir. Aracım yok.
O yüzden hani çok fazla uzak konum atmam da bayağı yorucu oluyordu. Bu arada yurt dışında bu uygulamayla ilgili bayağı haber falan var. Yurt dışındaki bazı insanlar ceset falan bulmuş. Uygulama daha sonrasında yasaklanmış. Sonra başka bir isimle işte bu uygulama çıkmış. Bu uygulamayı Mertcan Bağır'dan görmüştüm. Denemek istedim. Bir olay olacak, bir şey olacak demiyor. Sana korkunç, kimsesiz, ıssız yerlere attığını söylüyor. Alan dar oldu mu mahallede yaşadığımız için şehirde. Çok da bir alan da yok, boş alan. İnşaata falan atıyor o yüzden. Bakıyor haritadan orası boş gözüküyor. Halbuki yeni inşaat başlamış. Onun için hep oraya attı. Onu fark ettim. Evet dostlar, bu videoda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olun, like atın. Like yok artık, pardon, kalp atın. Like'ı da niye kaldırırsın? YouTube kardeşim, işin mi yok? Niye kaldırdın mesela? Like kaldırmadı. Abi bir gün kalktınız sabah. Ya biz bu like'ı kaldırıp kalp mi yasakladık? Kim dedi bunu ya?